istediği karakterin kanatlarını yapmak için şöyle bir düzenek hazırladım. Kanatları buralara takacağım. Pastanın arkasında duracak. Ve kanatları neyle yapayım diye çok düşündüm. Şeker hamuru ağır çekecek, kopabilir. Yenilebilir kağıdı buradan şöyle katlaması zor olacak. Yenilebilir kumaşı düşündüm. Daha önce hiç kullanmadığım bir malzeme. Hazır satılanların rengi de düz renk satılıyor doğal olarak. Sonra yenilebilir kumaş nasıl yapılabilir diye inceledim. Şimdi size onu göstereceğim. Yenilebilir kumaşı hazırlayıp kanatlarda kullanma yöntemimi göstereceğim. Kanatlarımız şu şekilde olacak. Parça parça. Ben yenilebilir kumaşları yapıp bu şeye aktarmayı düşünüyorum. Rengini de mavi bir yenilebilir kağıdın üzerine mor boyayarak hani bu etkiyi yaratmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Yenilebilir kağıt tabi böyle forma girebiliyor ama gene de hani şöyle yaptığımda şuraya takamayacağım. Böyle havada kalacak gibi bir endişem var. O yüzden doğrudan yenilebilir kağıt kullanmak istemedim. Kumaşa çevirmek istedim. Başlayalım. Gereken malzemelerim gıda boyası, fırça, toz jelatin ve su. Şimdi tarifimiz şu şekilde. 2 kaşık toz jelatin koyacağım. Bunun içerisine 4 kaşık su ekliyorum. Bunu bir süre 15 dakika bırakıyorum. Şişmeye bırakıyorum. Yalnız bırakmadan önce birazcık gıda boyasını da katacağım. Şimdi bu beklettiğimiz jelatini mikrodalgaya koyuyorum. 15 saniye çalıştıracağım. Ve alıyorum. Kaşıkla karıştıralım. Bu şekilde erittim. Benmari'de de eritebilirsiniz. Mikrodalgada eritecekseniz çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yanlışlıkla fazla çalıştırmayın. Bu noktada tarifte 2 kaşık gliserin eklememi söylüyordu. Ama ben gliserin eklemek istemiyorum. Çok fazla katkı maddesi kullanmayı sevmiyorum. Zaten boya var. Onun yerine sıvı yağ ekleyip karıştıracağım şimdi. Bir miktar ayçiçek yağı ekledim ben. Evet. Şimdi artık fırçayla kağıtların üzerine uygulayacağız. Yenilebilir kağıtların üzerine.
gibi. Artık sıra geldi pastayı yapmaya, şeker hamuruyla kaplamaya.